Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki renkli, çok güzel, çok farklı bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde hardal sarı ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelimiz de şöyle. Çok güzel, çok farklı, şık bir model oldu. Modelimizin tabanı, kenarları, model bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından her zaman olduğu gibi 12 ilmek olarak başlıyorum. 12 ilmek atacağız. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmek olarak başladım. Geri dönüyorum hanımlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilk sırada ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Artık düz örgü uygulaması yapacağız patik burnunda ve 5 şişe geçeceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden üçüncü şişimize ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım hanımlar. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden giriyoruz. Bu şekilde ilmekler çıkartıp şişimize takacağız. Şöyle. Bakın 3 ilmek oldu burada. Şu dördüncü ilmeğim. 5 ve bir ilmek de buradan çıkarttım 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da dördüncü şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5 ve bir ilmek de hemen şu kenara giriyorum. Buradan çıkarttım 6. 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Bir sıra ilmeklerimizi düz olarak öreceğim hanımlar. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişime geçtim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. 5 şiş patik böyle dolana dolana aynı yöne örülecek. 3. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Bu şekilde. 4. ve sonuncu şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine örüyorum. İlmeklerimizi bir sıra düz örmüş olduk hanımlar. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Artırma zamanı. Artırma işlemini patik burnuna baktığımızda sağ ve sol kenardan yapacağız. Orta kısımlardan artırma yapmayacağız. Şimdi ilk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. Ve hemen hatırlatmak isterim. Ben şişlerin yerini karıştırıyorum. Birinci şiş hangisi, 3 hangisi unutuyorum, bilemiyorum diyenler olabilir. Birinci şişin altına yani şuraya bir ip ya da iğne gibi bir şey takarsanız ilk şişin yeri zaten belli olur. Devamındaki şişlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü şiştir zaten. Şimdi ilk 2 ilmeğimi örüyorum hanımlar. Kenarımız başta. 2 ilmekten sonra hemen ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. Birinci şişimde böylece 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geçtim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de ördüm. Burada da 7 ilmeğimiz oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta.
ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de hanımlar 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu ilmekleri örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, 4. şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. Bir sıra ilmekleri düz ördük. Şimdi tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim hanımlar. Kenar hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece hanımlar ilk şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar başta. 2 ilmek örüyorum. İkinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek bunu da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra ilmekleri düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu bu şekilde tamamlayacağız. Ben bu patiğimde her bir şişimde 15'er ilmek olana kadar artırma yaptım. Modelimi kurdum. Bu şekilde modelimiz de tam denk geldi. Şimdi hep birlikte her bir şişte 15'er ilmek olana kadar artırmaları yapalım gelelim. Ardından birlikte modele başlayacağız. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen krem ipime geçeceğim hanımlar. Öncelikle model tabanı oluşturabilmek için ilmeklerimizi bir sıra krem ipimiz ile düz öreceğiz. Bu krem ipimizle ördüğümüz sıra modele dahil değil. Alt zemin hazırlıyoruz şimdi. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra krem ipimin ucunu burada sarı ipime düğümledim. İlmeklerimizi krem ile düz öreceğiz. Artık artırma yapmıyoruz. İpimin ucunu da şöyle gizleyerek getirdim. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Diğer 3 şişimizi de yine krem ipimiz ile düz örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi ilk şişimdeyim, modele başlayacağız. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Her 6 sırada bir aynı işlemi tekrar ediyoruz hanımlar. Şimdi ilk şişimdeyim. Modelimde 1. sıramız. İlk 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimi şöyle öreceğim. Bakın. İlmeğimi örüyorum. Sol şişimden bırakmadım ilmeğimi. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkarttık. Hemen yanındaki ilmeği de aynı şekilde örüyorum. Bakın bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Aynı yerden 3. ilmeği de çıkarttım. 2 ilmek yan yana bu şekilde ördük. Şimdi aralara 4'er ilmek düz öreceğiz. 1, 2, 3, 4. Modele başlarken ilk 2 ilmeği düz örmüştük. Ardından öndeki 2 ilmeği bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracak şekilde ördük. Yanına 4 ilmek düz ördük. Şimdi tekrar öndeki 2 ilmeği aynı şekilde öreceğim.
İpimi şişime doluyorum. Aynı ilmekten bir ilmek daha çıkarttım. Sıradaki ikinci ilmeği de yine bir ilmekten 3 ilmek çıkaracak şekilde ördüm. Tekrar araya 4 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4. Yeniden 2 ilmeğe işlem yapacağız. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. İkinci şişime geçtim. Buradaki yine ilmeğimi de bir ilmekten 3 ilmek çıkaracak şekilde ördüm. Tekrar arada 4 ilmeğim var. 2, 3, 4. Yeniden bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Hemen yanındaki bir ilmekten de yine 3 ilmek çıkartıyorum. Tekrar 4 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4. Tekrardan bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Hemen yanındaki ikinci ilmekten de yine şöyle 3 ilmek çıkartıyorum. Araya 4 ilmek düz örüyorum. 2. Üçüncü şişime geldim. 3, 4. Tekrar öndeki 2 ilmek. Bunlardan 3'er ilmek çıkartıyoruz. Çok sıkı bir şekilde çıkarmayalım. Biraz gevşek olsun hanımlar. Araya 4 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde. Yeniden bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Hemen yanındaki ilmekte de yine bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. 4 ilmek düz örüyorum. 3, 4. Tekrar model yapacağız. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Dördüncü şişime geçtim. Buradaki yine ilk ilmeğim. Bundan da 3 ilmek çıkartıyorum. 4 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4. Tekrar bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Hemen yanındaki ilmekten de yine 3 ilmek çıkartıyorum. Yanına 4 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4. Tekrar bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Hemen yanındaki ikinci ilmek. Bundan da 3 ilmek çıkartıyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece modelimizin birinci sırasını ördük hanımlar. Geldik ikinci sıramıza. Bu sıramızda yine ilk 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartmıştık hanımlar. Bu 2 ilmek var yan yana bu şekilde. Bu ilmekleri örmeden sağ şişime aldım. Aradaki 4'er ilmeğim yine düz örülüyor. Bir önceki sırada bir ilmekten 3 ilmek çıkartmıştık. Bakın şöyle 2 tane yan yana böyle ilmeğimiz var. Bunları örmeden sağ şişime alıyorum. Aralardaki 4'er ilmeğim düz örülüyor. Yine bakın bu 3 ilmeği örmeden aldım. Diğer üçlü ilmeğimi de yine örmeden sağ şişime aldım. Hemen yanına 4 ilmeğimi düz örüyorum. Modelimizin ikinci sırası böyle yapılıyor. Bu üçerli ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Aralardaki 4'er ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şöyle. İkinci üçlü ilmeğimi de yine örmeden sağ şişime aldım. 4 ilmeğimi düz örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Bu üçerli ilmeklerimizi örmeden sağ şişimize alıyoruz. Modelin ikinci sırası. Şöyle. Tekrar bu üçlü ilmeğimi örmeden aldım. Bu 4'er ilmek düz örüyorum. Tekrar bu üçerli ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Aralardaki 4'er ilmeğim düz örülüyor. Yeniden bakın. Üçlü ilmeğimi aldım. Yanındaki üçlü ilmeğimi de aldım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Modelimizde ikinci sıramızı da tamamladık. Geldik üçüncü sıramıza. Üçüncü sıramızda sarı ipimi alıyorum hanımlar. Tekrar bu sıramızda sarı iki tane ilk 2 ilmeğimi krem olan ilmeklerimi düz ördüm. Sarı ipimle bu üçerli ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum yine. Aralardaki 4'er krem ilmeğimi düz örüyorum. Bu üçerli ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Modelimizin üçüncü sırası bu şekilde. Yine ikinci sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Bu üçerli ilmeklerimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Aralardaki 4'er krem ilmeğimizi bu defa sarı ipimiz ile düz örüyoruz. Aldım. İlmeklerimi düz örüyorum normal. Aralardaki 4'er ilmeğim.
Tekrar 3. şişimdeyim. Burada da yine aynı işleme devam ediyorum. Üçerli ilmeklerimizi örmeden sağ şişimize alıyoruz. Bu üçerlileri de aldık. Aralardaki 4'er ilmeğimiz düz örülüyor. Şöyle. Geldik 4. şişimize. Tekrardan üçlü ilmeğimi örmeden aldım. Aradaki 4 ilmeğim düz örülüyor. Sonraki ilmeğimi de düz ördüm. Modelimizin 3. sırasını tamamladık. 4. sıramızda hanımlar sarı ilmeklerimi ters öreceğim. Ön yüzü haroşa düşecek böylece. Sarıları ters örüyorum. Tekrar bu üçerli ilmeklerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Sarı ilmeklerimi ters örüyorum. Bu üçerli grup halinde olan ikili ilmeğimiz var. Bakın şu birinci grubum, şu iki. Bunları örmeden aldım. Sarı ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimizin 4. sırası da bu şekilde yapılıyor. Şöyle. Henüz model belli değil. Ördükçe kendini gösterecek modelimiz. Sarılarımı ters örüyorum. Bu kremleri örmeden sağ şişime alıyorum. Üçüncü şişime geldim. Aynı işleme devam ediyorum. Bu şekilde. 4. şişimdeyim. Burada da yine aynı şekilde model kurulumumu yapıyorum. Sarılarımı ters örüyorum. Kremlerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Sonraki sarımı da yine ters ördüm. Tekrar ilk şişimize geldik. Sarı ipimi bırakıyorum. Burada krem ipimi elime aldım. Modelde 5. sıramız. Burada model şekillenecek hanımlar. Bu üçerli ilmekler var. Bakın krem. Yanlarında da bakın sarı ilmekler var. Yer değiştirerek öreceğiz hanımlar. Bakın burada 2 sarı var. Bir de üçlü krem var. Bu sarılar arkadan gelecek şekilde 2 sarı ilmek. Bu üçlü krem de önden gelecek şekilde yer değiştiriyorum. Bu üçlü kremin üçünü bir kesiyorum artık. Şöyle. İlmek sayısı yine eskiye döndü. Ardından bu 2 sarı ilmeğimi düz ördüm. Şimdi de burada bakın ikinci grup olan üçlü krem ilmeğim var. Bunu da solundaki 2 sarı ile yer değiştirerek örüyorum. Şöyle. Yine kremler önden gelecek şekilde, sarılar arkadan gelecek şekilde yer değiştirdik. Bu krem ilmekler D şeklinde açıldı. Şimdi burada önce bu 2 sarı ilmeği örüyorum. Sonra da bu üçlü kremin üçünü bir topluyorum. İlk modeli yaptık. Hemen ikinciyi yapacağız. Yine burada 2 sarı ilmeğim ve önünde üçlü krem ilmeğim var. Bu üçlü krem ilmek önden gelecek şekilde, sarılar da arkadan gelecek şekilde yine şöyle yer değiştiriyorum. Bu üçlü krem ilmeğin üçünü bir keserek örüyorum. Hemen üçünü bir ördüm. Ardından hemen 2 sarı ilmeğimi örüyorum. Şimdi de bu ikili sarı ilmek arkadan gelecek şekilde, bu üçlü krem ilmek de önden gelecek şekilde tekrar şöyle yer değiştiriyorum. Ve sırasıyla önce 2 sarı ilmeğimi, sonra da bu üçlü kremi birlikte keserek örüyorum. Bakın ikinci modelimizi de bu şekilde yaptık. Şeklimiz ortaya çıkmaya başladı hanımlar. Bu şekilde. Devam ediyorum. İkili sarı ilmeğim var. Bunlar arkadan gelecek şekilde. Bu üçlü krem de önden gelecek şekilde yine şöyle yer değiştiriyorum ilmeklerimi. Bu üçlü krem ilmeğin üçünü bir keserek örüyorum. Böylece ilmek sayısı yine eski haline dönüyor. İlmeği yarım almışım. Şöyle düzeltiyorum. Bu ilmeğin üçünü bir keserek ördüm. Ardından 2 sarıyı örüyorum. İkinci şişime geldim. Burada da bakın hemen soldaki 2 sarı arkadan gelecek şekilde, bu üçlü ilmek de önden gelecek şekilde tekrar yer değiştirdim.
Önce sarılarımı örüyorum. Ardından üçlü kremin üçünü bir keserek örüyorum. Devam ediyoruz yine. Diğer modeli yapacağız. İlmekleri böyle birbiriyle yer değiştirerek örüyoruz. Krem ilmekler, üçlü krem ilmekler önden gelecek şekilde, sarılar da arkadan gelecek şekilde yer değiştirme işlemini yapıyoruz. Bakın tekrar üçlü kremim var. Solundaki iki sarı ile yer değiştiriyorum bunu da. Şöyle. Şunu da şişime taktım. Önce sarılarımı örüyorum. Ardından şu üçlü kremim. Şu ilmeği yarım almışım, düzelttim. Şöyle üçünü bir topladım kremlerimin. Bakın. Tekrar diğer modelimi yapacağım. Bu üçlü krem ile sağındaki iki sarı yer değişiyor. Önce kremlerimin üçünü bir keserek örüyorum. Şöyle. Ardından iki sarımı ördüm. Şimdi burada üçlü krem ilmeğim var. Solundaki iki sarı ile yer değiştireceğim bunları da. Ben şöyle şu ilmeğimi de şişime aldım. Burada hanımlar önce iki sarı ilmeğimi örüyorum. Ardından şu üçlü krem ilmeğim. Üçünü bir keserek öreceğim. Tam kenara denk geldi. Evet. Bakın tekrar modelimizi oluşturduk. Şimdi arkadaki şişlerimize geldik. Buradaki ilmekleri de yine aynı şekilde örüyoruz. Şu sarılar arkadan gelecek şekilde. Bakın üçlü krem var. Önden gelecek şekilde yine ilmeklerimi yer değiştirdim. Önce üçlü kremi keserek örüyorum. Bu şekilde. Ardından yanındaki iki sarımı düz ördüm. Tekrar bu üçlü krem ilmek ile solundaki iki sarıyı yer değiştiriyorum. Sırasıyla önce iki sarı ilmeğimi ayrı ayrı ördüm. Üçlü krem ilmeğimin üçünü keserek örüyorum. Modelimizi bu şekilde 5. sıramızda şekillendiriyoruz hanımlar. Şöyle. Zaten model 5. sırada şeklini alıyor. Evet. Bu şekilde. Yine aynı işlemlere devam ediyoruz. 4 şişimizde de aynı modeli uyguluyoruz. Evet. Üçünü bir yine kesiyorum. Hemen yanındaki iki sarıyı düz ördüm. 4. şişime geldim. Burada da ilk üçlü ilmeğim var. Bu üçlü ilmek önden gelecek şekilde, sarılar da arkadan gelecek şekilde yine yer değiştiriyorum. Bu şekilde. Önce sarı ilmeklerimi, ardından da bu üçlü krem ilmeğin üçünü bir keserek örüyorum. Bu şekilde. Bir diğer modele geçiyoruz. Tekrar yine ilmekleri birbiriyle yer değiştirerek örüyoruz hanımlar. Hani videonun başında demiştim bu bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarırken gevşek yapalım diye. Şimdi burada örmesi kolay olsun diye gevşek yapalım dedim. Sebebi buydu. Şöyle ilmeklerimi yer değiştirdim yine. Önce sarıları, ardından bu üçlü krem ilmeğin üçünü bir keserek örüyorum. Tekrardan sonuncu modelimi de yapacağım. Sarılar arkadan gelecek şekilde, kremler de önden gelecek şekilde yer değiştirip kremlerimi kestim. Sarılarımı örüyorum. Şimdi de bu soldaki iki sarı ilmek ile önündeki üçlü krem ilmek. Üçünü yer değiştirdim. Şimdi de önce sarı ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Ardından bu üçlü ilmeğimin üçünü bir keserek ördüm. Evet. Modelde 5. sırayı tamamladık. Geldik modelimizin 6. sırasına. Bu sıramızda hanımlar ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Böylece ilk modelimizi tamamlamış olduk. Modelin 6. sırasında herhangi bir işlem yok. İlmeklerin hepsi düz örülüyor. İkinci şişime geçtim. Tekrar buradaki
ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Aynı modelin tekrarını yapacağız hanımlar artık. Modelimizin hepi topu bu kadardı. İlk şişimize geçince aynı modeli tekrar kuracağız. Evet. Üçüncü şişime geçtim. Yine buradaki 15 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Buradaki 15 ilmeğim de yine düz olarak örülüyor. Evet. Modelimiz tamamlandı. Bakın şeklimiz şöyle. İlk modelimizi bu şekilde kurduk hanımlar. Şimdi model dediğim gibi ördükçe kendini gösterecek. Şimdi ikinci modeli de yine beraber yapalım. Aynı şekilde ilk modelin birinci sırasında ne yapmıştık? İlk 2 ilmeği düz örmüştük. Ardından hemen öndeki 2 ilmek. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Sıradaki ilmekte de yine bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Gevşek bir şekilde çıkaralım. Aralara 4'er ilmek düz örüyorduk. 3, 4. Tekrar öndeki 2 ilmekten 3 ilmek çıkaracağız. Bakın 3 ilmek çıkarttım. Sıradaki ilmeğin içinden de yine 3 ilmek çıkartıyorum. Yanına 4 ilmek düz örüyorum. 3 ve 4. Tekrardan bir ilmekten 3 ilmek çıkaracağız. İkinci şişimizde de yine sıradaki ilmekten 3 ilmek çıkartacağız. Aralara 4'er ilmek öreceğiz. Diğer 3 şişimize de modelimizi kuralım gelelim. Evet, diğer 3 şişime de modelimi kurdum geldim hanımlar. Tekrar ilk şişimde modelde ikinci sıra. İlk 2 ilmeğimi yine düz örüyorum. Bu üçerli ilmeklerimi tekrar örmeden sağ şişime alıyorum. Aralardaki 4'er ilmeğimiz düz örülecek. 3, 4. Bu üçerli ilmeklerimizi örmeden sağ şişimize alıyoruz. Bu 4'er ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu üçerli ilmekleri örmeden sağ şişimizi alacağız. Diğer 3 şişimize de modelimizi kuralım gelelim. Evet, diğer 3 şişimi ördüm geldim. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 3. sıramız. Sarı ipimi alıyorum. Bu defa bu ilk 2 krem ilmeğimi düz ördüm. Bu üçerli ilmeklerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Şimdi de aralardaki 4'er ilmeğimi sarı ipim ile düz örerken üçerli ilmeklerimi tekrar örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekilde. Krem ilmekleri sarı ipim ile düz örüyorum. 4'er ilmekleri, bu üçerli ilmekleri örmeden sağ şişime alıyorum. Diğer 3 şişimizi de örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm. Tekrar ilk şişimde modelde 4. sıradayım. Bu sıramızda sarı ilmeklerimi ters öreceğim. Ön yüze haroşa düşecek. Tekrardan bu üçerli ilmeklerimi örmeden sağ şişime alacağım. Sarıları ters örüyorum. Bu üçerli ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Modelimizin 4. sırası da bu şekilde. Bakın şöyle. Diğer 3 şişimizi de örüp gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar ilk şişimde modelde 5. sıradayım. Bu sıramızda yine modelimiz şekillenecek. İlmekleri yer değiştirerek öreceğiz. Tekrardan bakın ilk 2 sarı ilmeğim var. Bir de üçlü kremim var. Bu sarılar arkadan gelecek şekilde, kremler önden gelecek şekilde yer değiştiriyorum. Bu üçlü krem ilmeğin üçüne bir keserek örüyorum. Hemen ardından yanındaki 2 sarı ilmeğimi düz ördüm. Şimdi buradaki üçlü krem ilmek, bunu da solundaki 2 sarı ile yer değiştiriyorum. Şöyle. Tekrar burada üçlü ilmek önden gelecek şekilde, sarılar arkadan gelecek şekilde. Önce sarıları ördüm. Sonra da üçlü ilmeğin üçünü bir keserek örüyorum. Bu şekilde. Diğer modeli yapacağız. Hemen ilk 2 ilmeğim sarı, önünde de üçlü krem var. Bu üçlü krem önden gelecek şekilde, sarıları da arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Kremleri kestim. Sarıları da sırası ile düz ördüm. Bu üçlü krem ilmeğim var hemen önde. Solundaki 2 sarı ile yer değiştiriyorum. Burada önce bu 2 sarı ilmeğimi örüyorum. Ardından şu üçlü krem ilmeğim. Üçünü bir kesiyorum.
devam ediyorum. İkili sarı ilmeğim var. Kremlerim var. Sarılar arkadan gelecek şekilde. Kremler de önden gelecek şekilde. Şöyle yer değiştirdim. Bu kremlerin üçünü bir keserek örüyorum. Şöyle. Tam köşeye gelen yerde hanımlar biraz sıkıştığı için ilmekler. Köşelerde biraz zorlanıyorum. Evet. Üçünü bir ördüm. Ardından sarılarımı örüyorum. 5. sıramızda bu şekilde. Yine diğer 3 şişimizde de aynı işlemi uygulayacağız. Bu şekilde ilmeklerimizi örelim. Tekrar ilk şişte buluşalım. Evet, diğer 3 şişimi de ördüm geldim hanımlar. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 6. sıramız. İlmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz olarak örüyoruz. İkinci modelimizi de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Diğer 3 şişimizi de örüp gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimdeki ilmeklerimi de ördüm geldim. Böylece ikinci modelimizi de tamamlamış olduk. Bakın şeklimiz kendini gösterdi bu aşamada. Modelimiz aynı şekilde devam edecek. Tekrar ilk şişimizdeyiz. 6 sıradan oluşan modelimizi tekrar edeceğiz hanımlar. İlk modeli yaparken hiç sıra atlamadan zaten hep 6 sırasını da gösterdim. İkinci modelde ilk şişteki modeli göstererek diğerlerini yapın gelin dedim. Diğer kalan modellerde yine aynı şekilde devam edecek. Zaten ben bu patiğimin ön bölümüne toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model yaptım. İlk ikisini birlikte yaptık şu anda. Ben 6 model yaptım ama sizler bu aşamada patiğinizi ayağınıza ölçerek yapabilirsiniz. Belki sizler 7 model yapacaksınız. Belki 8 model ya da benden bir model eksik 4 model. Ayak ölçünüze göre değişecektir bu. Mutlaka ayağınıza giyin hanımlar, ölçün. Ayağınıza ölçerek yapın. Dediğim gibi 6 model benim ölçülerime göre ideal oldu. Şimdi hep birlikte hanımlar patiğimizin ön bölümünü yapalım. En son yapacağımız modelin 6. ve sonuncu sırasını yapalım. Orada bırakalım. Ardından buluşalım. Sonrasında beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, ben toplamda bu patiğimin ön bölümüne 6 tane modelimi yaptım geldim. En son 6. modelimin 6. sırasını ördüm. Şimdi sarı ipimi alıyorum. İlmeklerimizi sarı ipim ile öreceğim hanımlar. Artık krem ipimizi de kesip ucunu arkaya düğümleyebiliriz. Çünkü modelin devamında artık sarı ipimiz ile devam edeceğiz. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Artık bilek bölümüne geçeceğiz. Fakat öncesinde şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca yani bir kere dolanacağız 4 şişimizi. Ardından bir daha ve tekrar bir kere daha dolanacağız. 3 sıra olacak. 3 sıra örelim. Sonrasında buluşalım. Evet 3 sıra ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Bilek ayrımını yapacağız. Bu aşamada ilk şişimdeyim hanımlar. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında yani tam bu ortada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu, bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin arka bölümlerine geçtik. Patiğimizin şu arkalarına, bilek kenarlarına ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimdeyim. İlk 8 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum. Şu 8. ilmeğim. Devamındaki ilmeklerimi de yine ön yüzde olduğum için düz örmeye devam edeceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için buralardaki ilmekler ters örülecek. Sadece bilek kenarlarında 8'er ilmek haroşamız var. Haroşa ilmekleri haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Tabandaki diğer şişimdeyim. İlmeklerimi yine düz örüyorum. Diğer şişime geçtim.
Burada da yine ilmekleri düz örüyorum. Bilek ayrımı yaptığımız bu ilk şişimiz hanımlar. Bakın son 8 ilmeğim haroşa yine düz öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldik, geri döneceğiz. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüp geri dönüyoruz. Şimdi kenar ilmeğini aldıktan sonra bu kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşam düz. Bakın ön yüze bir diş haroşamız düştü. Devamındaki ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Burada da yine ilmeklerimi ters olarak örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem hep topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Tabandaki ilmeklerimi de ördüm. Bilek ayrımı yaptım. Bakın son şişimize geldik. Burada da yine ilmekleri ters öreceğim. Son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrar bilek ayrımına geldik, geri döneceğiz. Yapacağımız işlem bu. Yeniden ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 8 ilmek haroşam yine düz örülüyor. Ön yüzde olduğum için de devamındaki ilmeklerimi düz öreceğim. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Patiğimizin arkası bu şekilde tamamlanacak hanımlar. Şöyle baktığımızda şu bilek kenarlarında, bakın şuralarda birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda şuraya 15 sıra haroşa ördüm. Bu benim elimin ölçüsüne göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınızı giyin hanımlar. Patiğinizin arkasını şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız, ayağınızı ölçerek yaparsanız daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim. Ardından buluşalım, topuğumuza birlikte devam edeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arkasını ördüm ve geldim. Burada 15 diş haroşam var. Bu aşamada 4 şişteki ilmekler şöyle tek şişte toplanacak duruma geldi. Bakın bilek ayrımından sonra bu bölüm açıldığı için ilmeklerin hepsi böyle dümdüz duruyor. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol şişime 26 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmeğimi ördüm. 26. ilmekte öndeki ikisini birlikte keserek örüyorum. Zaten buraya da 26 ilmek ayırmıştık. Burada da 26. ilmekte kesimi yaptık. Topuğumuz için ortaya baktığımızda 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim hanımlar. Bu şekilde düz olarak ilmek ters olarak örüyorum. Son 8 haroşa ilmeğime geldim. Bunları düz örüyorum. Evet. Sıra sonuna geldik. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 25 ilmeğimi öreceğim. 26. ilmekte kesimimi yapacağım. 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25. 26. ilmekte öndeki ikisini aldım. Keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmek kaldı. Tekrar kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi öreceğiz. Ön yüzde tekrar 25 örüp 26'da kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki şu 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim, gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar topuğumu bu şekilde ördüm ve geldim. Bu aşamada bakın ilk başta bu sol tarafa 26 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı alıyorum hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıp ikisini topluyorum. İlk kesimim böyleydi. Diğer ilmeklerimi de şu şekilde keseceğim. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topladım. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Şimdi kalan ilmeklerimizi de keselim, gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim. Şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra da diğer şimdiki ilmeğimi tığıma aldım. Bu 3 ilmeğin üçünü birden topluyorum. 2 tane de zincirimi çekip ipimizi kesiyorum. Evet, patiğimizi tamamladık. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Şöyle bir de arkaya zincir tekniğiyle iyice sıkılıyorum ipimizin ucunu. Patiğimiz bu kadardı hanımlar. Bakın topuğumuz şöyle. Tek taraflı çok güzel şık bir duruşu var bu tarz topuk kesiminin. Patiğimiz şöyle. Hemen manken ayağıma da giydireyim hanımlar. Birlikte ayaktaki duruşunu da görelim. Çok güzel, çok şık, farklı bir modeli oldu. Ben çok beğenerek yaptım. Çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsanız, yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Kenarları modelimizin, tabanımız, bakın topuğumuz bu şekil. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.